Bu topraklara kaçmak için değil, fethetmek için geldik. Arkamızda deniz, önümüzde düşman. Dönüş yok, teslimiyet yok. Gemiler yandı. Çünkü zaferden başka yol bırakılmadı. Bu adım yalnız bir sefer değil, ümmet için yazılan bir hükümdür. Ben Tarık bin Ziyad. Tarık, gemileri yakan Fatih. Yakında. Herkese merhaba. Bugün sizlerle adı Endülüs'ün kapılarına kazınmış, Avrupa tarihinin seyrini değiştirmiş efsanevi bir komutanı konuşacağız. Tarık bin Ziyad. Kölelikten ordu komutanlığına uzanan bu sıra dışı hikaye, yalnızca büyük fetihleri değil, zaferin ardından gelen yalnızlığı ve kırılmayı da içinde barındırıyor. Uzun yıllardır ekrana taşınması beklenen Tarık bin Ziyad projesi, hem epik savaş sahneleri hem de güçlü dramatik yönüyle büyük bir film ya da mini dizi potansiyeli taşıyor. Peki bu proje neden bu kadar merak ediliyor? Neden şimdi gündemde ve neden doğru isimle büyük bir etki yaratabilir? Gelin birlikte yakından bakalım. Videomuza başlamadan önce bu diziyi merakla bekleyenler kimler? Videomuzu beğenmeyi unutmasın. Böylece sayımızı bilelim. Öncelikle projenin hikayesinden bahsedelim. Hikaye, Tarık'ın komutan olarak yükselişini, Cebeli Tarık'a çıkışını ve Vizigot krallığına karşı verilen ölüm kalım mücadelesini epik bir dille anlatmayı hedefliyor. Ancak anlatı yalnızca fetihlerle sınırlı kalmıyor. Zaferin ardından gelen siyasi çekişmeler, güven kırılmaları ve Tarık bin Ziyad'ın hak ettiği değeri görememesi de hikayenin dramatik omurgasını oluşturuyor. Böylece ortaya yalnızca bir fetih destanı değil, gücün, sadakatin ve yalnızlığın iç içe geçtiği çok katmanlı bir tarih hikayesi çıkıyor. Tarık bin Ziyad'ın hayat öyküsü, küçük bir kuvvetle başlayan büyük fetihler, akılda kalan cesur kararlar, örneğin gemi yakma mitine dönüşen olay ve acı bir sonu içeren yapısıyla dramatik öğeler barındırır. Bu yönleriyle İslam ve dünya tarihindeki önemi, onun biyografisini güncel bir film veya dizi projesi için son derece ilgi çekici kılmaktadır. Nitekim yakın dönemde Arap dünyasında Fath al-Andalus adlı bir televizyon dizisiyle Endülüs'ün fethi konu edilmiştir. Tarık bin Ziyad'ın gölgede kalmış hikayesi, detaylı ve titiz bir şekilde ele alındığında hem tarihi bilincin artmasına hem de kapsamlı bir sinema, televizyon projesine dönüşebilecek zengin bir anlatıya dönüşebilir. Tarık bin Ziyad'ı merkeze alan bir film ya da mini dizi projesinde en kritik eşiklerden biri hiç şüphesiz başrol oyuncusu seçimidir. Bu noktada adı en güçlü şekilde anılan isim Engin Altan Düzyatan'dır. Tarihi yapımlarla kurduğu güçlü bağ, yıllar içinde seyircide oluşan güven duygusu ve özellikle liderlik vasfı yüksek karakterleri başarıyla taşıyabilmesi, Tarık bin Ziyad gibi hem askeri dehası hem de karizmasıyla öne çıkan bir figür için onu son derece uygun bir aday haline getiriyor. Engin Altan Düzyatan'ın ses tonu, fiziksel duruşu ve kamera karşısındaki hakimiyeti, Tarık'ın emir veren, arkasından binlerce askeri sürükleyebilen komutan kimliğiyle doğal bir örtüşme yaratıyor. Özellikle Barbaroslar dizisinde canlandırdığı Oruç Reis karakteri, Deniz'le kurduğu ilişki, gemilerle kazanılan zaferler ve liderlik dili açısından Tarık bin Ziyad'ı çağrıştıran pek çok unsur barındırıyordu. Bu da seyircinin zihninde Engin Altan Düzyatan'ı bu role daha projeden söz edilir edilmez yakıştırmasına neden oluyor. Başrol kadar önemli bir diğer unsur ise Tarık bin Ziyad'ın çevresindeki karakterlerin doğru şekilde kurgulanması ve oyuncu uyumunun sağlanmasıdır. Musa bin Nusayr, Emevi komutanları, Endülüs'te karşılaşılan Vizigot soyluları ve Tarık'ın yanında savaşan komutanlar, hikayenin dramatik gücünü belirleyecek temel unsurlardır. Bu karakterlerin hem tarihsel ağırlığı olan oyuncularla canlandırılması hem de Tarık ile sahne kimyalarının güçlü olması anlatının inandırıcılığını ciddi biçimde artıracaktır. Çünkü bu hikaye yalnızca bir fetih öyküsü değil, aynı zamanda bir güven, sadakat ve sonrasında yaşanan kırılma hikayesidir. Tarık'ın büyük zaferler kazanmasına rağmen süreç sonunda geri planda bırakılması, hatta bir anlamda ihanetle yüzleşmesi, güçlü dramatik sahneler için çok büyük bir potansiyel barındırmaktadır. Bu projenin bir diğer dikkat çekici yönü,
Tarık Bin Ziyad'ın ve Endülüs fethinin Türk ekranlarında ilk kez bu denli merkezde ele alınacak olmasıdır. Seyirci, daha önce adını sıkça duyduğu ama detaylarını çok iyi bilmediği bu tarihi figürü ilk kez derinlikli bir anlatımla tanıma fırsatı bulacaktır. Gemileri yakma rivayeti, Vizigot kralı Roderick ile yapılan büyük savaş, Endülüs topraklarına atılan ilk adım ve kısa sürede kazanılan büyük zaferler, aksiyon ve epik sahneler açısından son derece güçlü bir zemin sunar. Bunun yanında Tarık'ın hayatının son dönemlerinde yaşadığı yalnızlık ve hak ettiği değeri görememesi, hikayeye duygu yönünden büyük bir derinlik kazandırır. Bu inişli çıkışlı yapı, seyircinin karakterle bağ kurmasını kolaylaştırır ve projeyi yalnızca bir savaş anlatısı olmaktan çıkarır. Tarık Bin Ziyad'ı merkezine alan bir film ya da dijital mini dizi projesinin tutma ihtimali, günümüz tarih yapımları trendleri göz önünde bulundurulduğunda ortalamanın belirgin şekilde üzerinde görünüyor. Bunun en temel nedeni hem karakterin taşıdığı olağanüstü tarihsel ağırlık hem de izleyici tarafında hala yeterince işlenmemiş, hatta hak ettiği ölçüde tanınmamış bir figür olmasıdır. Tarık Bin Ziyad, yalnızca bir komutan değil, Endülüs kapılarını açan, Avrupa tarihinin seyrini değiştiren ve adını Cebeli Tarık'a kazıyan bir liderdir. Bu büyüklüğe rağmen hikayesinin bugüne kadar güçlü bir sinema ya da dizi anlatısına dönüşmemiş olması, projeyi baştan avantajlı bir konuma taşıyor. Engin Altan Düz Yatan gibi tarih yapımlarında izleyiciyle güçlü bir bağ kurmuş, lider karizmasını ekrana taşıyabilen bir ismin Tarık Bin Ziyad rolü için öne çıkması, projeye daha duyurulma aşamasında ciddi bir prestij kazandıracaktır. Engin Altan Düz Yatan'ın ses tonu, duruşu ve daha önce denizci komutan rolleriyle oluşturduğu hafıza, Tarık Bin Ziyad'ın hem askeri hem de ruhsal ağırlığını yansıtmak için güçlü bir zemin sunuyor. Projenin tutma ihtimalini yükselten bir diğer önemli etken, tarih yapımlarına yönelik oluşan yeni izleyici alışkanlığıdır. Özellikle Halid bin Velid projesinin yayınlanacak olmasıyla birlikte, izleyici tarafında bir tarih dizi film bağımlılığı dalgasının oluşması oldukça muhtemeldir. Geçmişte benzer bir süreci Selahaddin Eyyubi ve Osmanlı temalı yapımlarda gördük. Bir proje ilgi gördüğünde, hemen ardından benzer dönemleri ve karakterleri anlatan yapımlar için de zemin oluşur. Halid bin Velid'e gösterilecek ilgi, Tarık Bin Ziyad gibi daha az bilinen ama etkisi çok daha geniş bir karakterin de gündeme gelmesini kaçınılmaz hale getirecektir. Tarık Bin Ziyad'ın hikayesini güçlü kılan en önemli unsurlardan biri, zaferle başlayan ama trajediyle biten bir hayat öyküsüne sahip olmasıdır. Gemileri yaktırdığı rivayet edilen o meşhur sahne, sinema diliyle işlendiğinde yalnızca İslam tarihi için değil, dünya sineması açısından da unutulmaz anlardan biri olabilir. Ancak bu destansı fetihlerin ardından gelen siyasi entrikalar, kıskançlıklar ve sürgün süreci, karakteri tek boyutlu bir kahraman olmaktan çıkarıp çok katmanlı, dramatik derinliği yüksek bir figüre dönüştürüyor. Bu da izleyicinin yalnızca aksiyonla değil, duygusal olarak da hikayeye bağlanmasını sağlıyor. Türk-Arap ortak yapımı ihtimali ise projenin etki alanını ciddi biçimde genişletebilir. Tıpkı Selahaddin Eyyubi örneğinde olduğu gibi, Tarık Bin Ziyad'ın hikayesi yalnızca Türkiye'de değil, Orta Doğu ve Kuzey Afrika coğrafyasında da büyük bir karşılık bulacaktır. Hatta Endülüs teması sayesinde Avrupa'da dahi ilgi uyandırma potansiyeline sahiptir. Bu da projenin yalnızca yerel bir iş olmaktan çıkıp uluslararası bir tarih yapımına dönüşme ihtimalini güçlendiriyor. Zamanlama açısından bakıldığında birkaç yıllık titiz bir hazırlık sürecinin ardından 2027-2028 aralığı Tarık Bin Ziyad projesi için oldukça ideal bir yayın dönemi olarak öne çıkıyor. Bu süre zarfında hem senaryonun tarihsel hassasiyetle işlenmesi hem de prodüksiyon kalitesinin yukarı çekilmesi mümkün olacaktır. Üstelik projenin daha yayınlanmadan bile merak uyandırması, sosyal medyada tartışılması ve izleyicinin neden hala yapılmadı sorusunu sorması yapımcılar açısından önemli bir motivasyon kaynağıdır. Sonuç olarak Tarık Bin Ziyad'ı konu alan bir film ya da mini dizi projesinin tutma ihtimalinin ortalamanın belirgin biçimde üzerinde olduğu söylenebilir. Doğru oyuncu seçimi, güçlü bir senaryo, saygılı bir tarih anlatımı ve doğru platform tercihiyle bu proje yalnızca bir dönem işi olmakla kalmayıp yıllar sonra bile konuşulacak bir tarih yapımına dönüşebilir. Tarık Bin Ziyad'ın adı geç de olsa hak ettiği sinemasal değere kavuşabilir. Peki sizce Tarık Bin Ziyad projesi film mi yoksa dizi mi olmalı?
Sizler de bu konudaki düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ayrıca yeni içeriklerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yeni bir videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.